Yaylada güne kahvaltı yaparak başlıyoruz. Bu bir gelenek haline geldi. Ondan sonra çünkü hayvanlar gün içinde doydukları için ot da bol. Önce kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra hayvanların ihtiyacını görüyoruz. Bu gördüğünüz tamamı yayla mahsullerinden oluşuyor. Bak burada lifora reçeli var. Yayla peyniri var. İşte burada çökeleğimiz var. Kaymağımız var. Bir de yumurta. Tamamen organik. Yumurta zaten kahvaltının yani diyelim ki amiral gemisi. Olmazsa olmaz. Bir tanesi çok lezzetli. Ama hepsine lezzet katan ortak değeri de tereyağı. Köpeklerim benim aynı zamanda yayladaki arkadaşım. Şimdi bu bazen buna şimdi öyle samimiyet gösterdiğin zaman küçücük bir sevgi. Sana sarılmak istiyor. Yani hiçbir şeyde bunun aslında karşılığı yok. Başka hiçbir canlıda aynı şeyi göremezsin. Bir hayvanı sevdiğin zaman o da seni sever ama. Karşılıksız sever. İşte bir insanı seversen işte ona garanti veremiyorsun. Sevip sevmemesi biraz muallakta kalıyor, meçhul. Ana karargah burası. Biz buraya süthane falan diyoruz. Aynı zamanda burası bizim eski evimiz. Sütü burada işliyoruz. Aynı zamanda sabahları köpeklerin şeyini de burada hazırlıyoruz. Peynir altı suyundan yapılıyor. Aynı zamanda protein oranı yüksek bunda. Köpekler de bunu seviyor. Üç tane köpeğimiz var. Karabaş, Karpat ve Gudis diye. Gudis gel. Gel oğlum gel. Hepsinin böyle ayrı ayrı yerleri var. Gel. Hadi gel. Geliyor oğlum hemen gel. Bir günlük buraya vereceğimiz gübrenin yerini hazırladık işte. Yarın buraya tekrar değiştireceğiz. Şimdi bizim bu kara lahana biliyorsun bizim burada yöresel bir yiyeceğimiz. Biz bundan yemek yapıyoruz. Bunun bir iki çeşit yemeği var. Sarma yapılıyor bundan, yığma yapılıyor, lahana çorbası. Ayrıca burada patates de oluyor. Kışlık patates ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Turp oluyor burada. Marul oluyor. Özellikle yeşil balıkla veya sebze yemekleriyle yemek için. Çok güzel bir şey. Garnitür işte yanlarında. Her yıl gider düzenli olarak bunları işliyoruz burada. İşte bu kardelen çiçekleri de kışın geldiğinin habercisi. Aşağı yukarı 10 yıllık burada geçirdiğim zaman zarfında insanın aslında kişiliğini ortaya çıkarıyor. İnsanı olgunlaştırıyor. Hayvana bakmak, beslemek. Bugün endüstriyel ne kadar meslek grupları falan varsa aynı hazza ulaşamazsın. Haydi. Haydi, salay.
Haydi Lays. Gel haydi gel kızım gel. Gel. Gel haydi gel. Dağların ardında kalınca çile, bu çoban yeniden gelirdi dile. Aksaçlı anadan geçilse bile, dağlardan geçilmez derdi hocaoğlu. Aksaçlı anadan geçilse bile, dağlardan geçilmez derdi hocaoğlu. Adım Hasan Veysel Hocaoğlu. 25 yıldan beri yaylacılık yapıyoruz. Bunun bir fiil 10 yılını tek başıma yürütüyorum. Yani bunlar bizim özgürlük alanımız. Buraları seviyoruz yani. Köye indiğimizde de özlem duyduğumuz bir yer. Yani buradaki yalnızlıktan sıkılsak bile buradaki baskın hayat bizi buraya cezbediyor ve buraya çağırıyor bizi. Bütün beşerin yani bütün insanın hakkıdır beka emeli. Fakat bu hakkı ne taştan ne de leşten istemeli. Yani insanoğlu iradesini birine teslim edemez. Kendi özgür iradesiyle yargılanacaktır ve buna göre de karar verecektir. Eğer yaşamadan keyif almak istiyorsa muhakkak iradesini insanın kendi kullanması gerekiyor. Tabi bu iradeyi destekleyecek insanın tabii ki bilgisi, ilmi de olması lazım. Bununla beraber ancak yürüyebilir. Haydi. Yöresel adı Lifora. Yaban mersini, likarpa. Burası kuzey olduğu için bu bölgede oluyor işte. Bunda oldukça yüksek bir antioksidan var çünkü bu yani insan burada hasta olmuyor. Ben hiç burada gribe yakalandığımı hatırlamıyorum. Hava soğuk bile olsa. Herhalde beslenmeyle insanı belli bir stabil dengede tutuyor Bu çok faydalı bir şey zaten. Bu zirvede olan belki de en doğal bitki bu. Meyve. Gel haydi gel. Salays. Haydi. Güz dönemi olduğu için yaylalar yavaş yavaş ıssızlaştı. Onun için hayvanları çok daha derin vadilere indirmiyoruz çünkü kurt tehlikesi var. Biraz daha yüzeysel, yukarılardan şenlik olan, yaylalara yakın olan yerlere getiriyoruz hayvanlara. Onun için şu anki güzergahımız aslında bugünkü programımızda vardı. İskobel Yaylası'ndan inmek vardı ama şimdi Yerlice'ye doğru gideceğiz. Orası ten olduğu için duman da geldi aşağıya doğru. Hayvanlar olsun, inek olsun, koyun olsun bunlar insan yaşamı için çok elzem şeyler yani ürünler üretiliyor bunlardan. Yani bunlar olmasa insan yaşayamaz zaten. Yani buna göre bu hayvanlara bakmak lazım yani. Bunlara hor bakan insanlar için bunu söylüyorum. ...25 yıldan beri yaylacılık yapıyoruz ama... ...yani böyle 35-40 senede burada yaylacılık yapanlar diyor ki... ...bu dağlar diyor hayvanlardan görünmüyordu. Şu an biz hayvan görmüyoruz bak biz ne kadar geldik. Evimizden bir 2 kilometre bu tarafa doğru herhangi bir hayvanla karşılaşmadık. Bizim buradaki ürettiğimiz ürün... ...bugün tüketim toplumunun şeyine zaten karşılık veremez. Yani insanlar aslında böyle şeylere aç. Böyle ürünlere. Nasıl ki bugün bir adam doktora gittiği zaman soruyor mu ki mesela iyi bir doktor hastalığına tedavi bulabilmek için veya bir ilacı hayati tehlikesi olan bir ilacı temin edebilmek için ne yapıyor? Onu da alıyor ya. Bu da aynı bunun gibidir işte. Kaliteli yersen, kaliteli beslenirsen otomatikman hasta olmasın. Bir de zaten hayvancılık olarak görüyor insanlar. Yani bir şey yapamayan insan artık gitsin. Zaten bu mantıkla olaya baktığı için hayvancılığa insan ilgi duymuyor. Aslında bunun de var. Bunu düzgün yaptıktan sonra pazarı da var. Pazardan ziyade insanın tabii ki yaşam anlamında, yaşam kalitesi anlamında hem insana moral vermesi, insanın kişiliğinin oturması, olgunlaşması için de çok güzel bir şey. Daha başka ne arıyorsun zaten? 1999 ile 2014 yılları arasında İstanbul'daydım. Yani ben şu an İstanbul'u bırak. Şehre yani benim şehrim Trabzon. Trabzon'a inmek istemiyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum yani beni orada cezbeden, oraya çağıran herhangi bir şey ya da benim orada bana bir şey katacak bir şey bulamıyorum artık daha orada. Mesela şehirde durduğun zaman ne var? Stres var, sıkıntı var. Gidip bir yere diyorsun ki kafamı dağıtayım, ruhum dinlensin. Burada her gün dinlenebilirsin yani olarak. Akşam yani işten yorulduğun zaman bile bedeni bir yorgunluk, dinlendiğin zaman geçiyor. Ama ruhun yorulduğu zaman tabii ki onu tedavi etmen gerekiyor. İşte bu en son ne yapıyor bu insanlar işte? Niye bugün hastalık oranları falan arttı? Psikoloğa falan insanlar gidiyor veya
Kötü beslenmeden dolayı doktorlara gidiyor. İşte yeni bir sektör çıktı işte. İlaç sektörü. İnsanları önce zehirledi. Ama daha sonra zehirlediği şey gene ona panzehir olmadı. O zehirine devam ediyor. Oyalıyor onu biraz daha zamanın geçmesini. Demek ki bu endüstrileşme insanların yaşamlarına herhangi bir artı katma değer katmadı. Yani adam diyor ki şehirde dur kardeşim. Ne olacak işte bir sigortan var emekli. O emekli olduğumuz zaten o parayı yiyemiyorsun zaten. Büyük bir çoğunluk küçük bir azınlığa hizmet ediyor şu an şehirde. Dünyanın geneli böyle yani. Yani bu ne oldu? Tekelleşme. Firmaların zenginlerin daha zenginliğini kat payı arttırdı. Alttaki adam da ona şey yapıyor. Şimdi şehirde şu an var mı tek başına bir insan bir maaşla beraber geçinmesi mümkün mü? Hangi şeyden olursa olsun. En az 2 kişi çalışıyorlar. Bunlar nasıl bir aile düzenleri olacak? Biz sonuç itibariyle zamanının bir tarım toplumuyduk. Ne oldu? Endüstrileşme, tarımla toprağı falan kapattı sana. Bu şehirde de mutlu olamadı. Aynı şeyi orada da bulamadığı için ister istemez çoğu tabii ki geri dönemiyor. Çünkü altyapı yok orada. Bunları yapabilmen için altyapının olması gerekiyor. Otlar yeşil çimende, kelek cingrak limanlar, şu benim hallerimden de yaylacı olan anlar. Daha düne kadar Turgut Bayraktar neydik? Unutamam aslımı da yaylalarda büyüdüm, yaylalarda büyüdüm. Aslımı unutamam oy yaylalarda büyüdüm, yaylalarda büyüdüm. İnsanların ses tonu yüksek burada. Bence iklimle alakalı. Bu ses tonunun yüksek olması, biliyorsun buralarda oksijen az var. Kan daha hızlı dolaşıyor insan vücudunda. Onun için bu ses tonu aşağıda falan hani bağırdığın zaman nefese kesilir. Burada açılıyor. Bir de şimdi şöyle bir tanım var da işte burada yaşayan insanlara diyorlar ki köyden biriyle beraber yaşamanız lazım. Ben buna katılmıyorum. Tam tersi. Şehri gören bir insan buraya gelmesi lazım. Buranın tekrar dönüşebilmesi için geçmişe. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Çünkü köydeki insan zaten bu işi yapıyordu. Belli bir şey noktasına ulaştı ve şu an azınlıkta. Çoğunluk orada. Bence hayatın gerçek şeyle orada yüzleşmiştir o. O gelirse bu dönüşüm olur. Hem de aynı zamanda üretim artar. Bunun savunucusuyum ben yani. Devlet bunlara teşvik etmesi lazım buralara. Tabii otorite odur şu an. Çünkü insanlar ona bağlı. Onun şeyinde. O bunu yaparsa tabii ki insanlar seve seve bunu yapacaktır. Şimdi günlük hayvanları dışarı çıkarıp onları otluğa saldıktan sonra tabii ki evde hayvanların sonuçta mahsullerini işlememize sıra geliyor. Burası aynı zamanda bu bizim karargahımız. Burada süt işliyoruz. Burada tereyağı ve peynir yapıyoruz aynı zamanda sütten. Günlük. Her gün bunlar nizami olarak yapılıyor. O sütün hacmi kadar, tasın hacmi kadar süt koyuyoruz bir seferde. Tabii ki elektrikli krema makinesi otomatikman işte zamanla bize tasarruf sağlıyor. Bu sütten çıkan kaymağın rengi falan buraya özgü bir şeydir. Bir renk. Bu hayvanın tamamen doğal otta, yayladaki ot popülasyonunun bir ürünü bu yani, bir sonucu. Yayla peyniri ve yayla yağı. Peynir pişirilerek elde ediliyor. Buna ben yayla kaşarı falan diyorum aynı zamanda. 3 ay bunun bir bekleme süresi var olgunlaşması için. Biz bunu peynir altı suyuyla pişiriyoruz. Şu an tam kıvamında yani yenmeye hazır. Bu da yayla yağı. Yağ yalnız kıt yalnız. Bu dönem tabii güz mevsimi olduğu için.
kaymak taze olduğu için biraz sıvı tabii bu. Bu dün vurulduğu için biraz daha katı. Kıymeti. Kaliteli tüketimi yapan üretimin kıymetini ancak bilebilir. Bu tabii ki insanlar şu an endüstriyel tüketime alıştığı için bunları henüz daha bu tada ulaşamadı. Şu an sınırlı. Ondan dolayı yani bu arttığı zaman otomatikman buradaki şeylerde arz talep dengesi de artmış olacaktır. Kaliteli ürüne karşı. Evet. Hava soğuk yani biraz ısınalım ki. Önce can sonra canan diyorlar ya işte bu. Biz yaylacılığa 2000 yılında başladık. Kendim de 2014 yılında buraya geldim. Fakat daha önce biz yaylaya falan gelmiyorduk. Mezere'de vardı yerimiz. Orada da böyle 1-2 ay kalıp ondan sonra köye iniyorduk. Köye yakın bir nokta. Yani unutamadım annem bize şey yapardı. Böyle bizim bakır bir tenceremiz vardı. Benim bir küçük kardeşim var yine. Kendisi Karabük'te durur şu an. Onunla beraber her gün yaptığı şey aynı lezzet olduğunu düşünüyorum. Biz demezdik ki ya günlerce bebek kuymak yiyoruz da ya farklı bir şey yok muydu? Onu aramıyorduk işte. O bir damak tadıydı. Keza o dönem olan bu deniz ürünlerden hamsi falan alırdık. Okula biz giderken ilkokulda, ortaokulda sürekli her sabah onu yapardık. Bize her gün yeni bir yemek gibi geliyordu o. Yani aradığımız demezdik ki yani bunun yanına biraz daha işte peynir olsun, işte farklı bir gıda olsun işte yemek anlamında işte onları aramazdık. O yemek bize şey gelirdi. Haricen bir de anlattığım bize annem hiç daha bu sosyal medya olayı falan yokken bir masal anlatırdı bizi uyutmak için akşamları ve o bize her gün yeni bir şey gelir, senaryo gibi gelirdi. Her anlattığında. Çok küçük şeylerle beraber mutlu olurduk. Mesela benim bir şeyim vardı, oyuncak bir arabam vardı. Bir ara tekeri böyle koptu. Ona bir tane incir taktık. Ham bir incir. Tekerinin bir tanesine. Hatta şöyle ki benim arkadaşlarım da gelip onunla oynamak istiyordu. Çünkü o deforme olur tabii onu biraz sürdüğümüz zaman ileri geriye. Ondan sonra yeniden şey olurdu o. Deforme olunca yeni bir tane incir kopardık. Ham incir takardık onu. Onunla beraber şey yapardık yani. İnsanlar yani bir şey var ya zaruri bir şey insana mutluluk verebilir. Fantazide bir sınır yoktur. Şimdi şu ev bizi koruyor değil mi? Bak burada şey istemiyorsun ki bak şunun işte şu tahtayı değiştireyim, şunu yapayım. Efendime söyleyeyim ya da bunun döşemesi eskidi. Hayır, bu senin ihtiyacını karşılıyor ve sana mutlu ediyor. Ama fantastik şeyde ne var? İşte şu halının rengi bozulmuş işte moda mı geldi? Bunu şey yapalım, işte yenisini alalım. Şu koltuğun işte ne bileyim güneş buna vurdu, rengi bozuldu. Bunda bir sınır yok. Bu biraz da tabii ki şeyle beraber. İnsanların birbirlerine etkileşim, özenti bununla beraber. Yani seni aynı zamanda tüketime teşvik ediyor ve sana aynı zamanda rahatsızlık da veriyor. Çünkü onun karşılığında bir üretim yok. Tabii ki vaktiyle buraya şehirden gelip buraya alışmanın bir zorluğu falan vardı. Bütün şeyler gibi ama alışınca da artık şehri istemiyorsun da. Yani bugün insanı sağlıklı bir yaşam için buna moral lazım değil mi? Psikolojisinin iyi olması gerekiyor. O burada var işte. Ben bak şunu da gördüm burada. Buradaki kişilerin birbirleriyle dayanışması daha iyi. Şehirdeki yaşayan bireylere göre. Bu da seni otomatikman motive ediyor işte. Çocuklar İstanbul'da, ben yazın buraya geliyorlar. Fakat oğlum var Hamza, kendisi benim mesela yazın burada en büyük yardımcım. Hem kendisi buradaki işleri de biliyor. Bize şey yapıyor, yani buraya geldiği zaman o zaman işleri paylaşım yapıyoruz. Aynı zamanda bu da bizi çok yormuyor yani işin yoğun olduğu dönemlerde burada bana yardım ediyor her işte yani burada hayvanların sağımından beklemeye kadar. Gel gel. Hadi gel.
Öyle gelsin.